Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de Louisville, Kentucky'de Cassius Marcellus ismiyle Afro-Amerikan ve çeyrek İrlanda kökenli bir ailede dünyaya geldi. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde National ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Yine 1960'ta Roma'da ağır hafif siklette altın madalya alarak profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatlarında altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 1964 yılında 22 yaşındayken Liston'u yenip dünya şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini ve İslam'a geçtiğini açıkladı. Muhammed Ali ismini aldı ve çok sevdiği boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım," diyerek Vietnam Savaşı'na gitmediği için 5 yıl hapis ve $10.000 para cezasına çarptırıldı. Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı. 1970'te temyiz davasını kazanıp tekrar boksa döndü. 1971'de Joe Frazier'la asrın maçına çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk defa kaybetti. Uzmanlar 3,5 sene aradan sonra sadece 2 maç yapan Muhammed Ali'nin bu kadar zor bir maça hazır olmadığı görüşünde hemfikirdi. Fakat o en kısa zamanda tekrar şampiyon olmak istiyordu. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton'a yenilince kendi ve yakınları dışında birçok kişi kariyerinin bittiğini sandı. Fakat o azmedip ard arda ünvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. Ken Norton'u yenip rövanşı aldı. 1973'te Joe Frazier'la ünvan maçı için anlaştı. Arada sadece Joe Frazier, George Foreman maçı kalmıştı. Frazier sürpriz bir şekilde 2 roundda knockout oldu. Ali böylece önce Frazier'la maç yapıp arkasından da Foreman'la maç ayarladı ve 2 maçı da knockout'la kazandı. Böylece hem kaybettiği ünvanını alacak hem de daha bitmediğini gösterecekti. 1974'te Foreman'ın bahisçilerle 7'ye 1 favori olduğu maçta rakibini hiç beklenmedik bir taktikle 8. roundda knockout edip hak ettiği ünvanı Floyd Patterson'dan sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu. 1978'de Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. O zamanlar sadece 2 Dünya Boks Federasyonu olması değerini daha da farklı kılıyordu. 2008 yılı itibariyle 8 Dünya Boks Federasyonu bulunuyordu. Muhammed Ali'nin etkin döneminde en iyi boksörler ünvanı elde edebilmek için mutlaka karşı karşıya gelirlerdi. George Foreman'ın 1994 yılında 20 sene aradan sonra tekrar dünya şampiyonu olması ve ünvanını çok kez savunması o dönemin boksunun birçok ülkede neden altın 70'li yıllar diye anıldığını bize anlatıyor. 1978'de boksu şampiyon olarak bıraktı. Sonra 1984'te Parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen bunu gizleyip büyük para karşılığı 2 maç daha yapıp kaybetti. İkisi de o vaktin veya sonrasının dünya şampiyonlarıydı. Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen, olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Muhammed Ali, 36 yaşına kadar bütün şampiyonlar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. Onun yaşadığı dönemde insan hakları savunucusu Malcolm X de yaşadığı için münasebetleri olmuş ve kan kardeşler olarak anılmışlardır.